birazdan Sri Lanka'nın en turistik ve en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesine doğru yola çıkacağız. Sri Lanka'da yaşadığım deneyimlerden, dikkat etmeniz gereken şeylerden, yapmanız gerekenlerden bu tür tavsiyelerde de bulunacağım. Video sonuna bırakıyorum onları. Yani Sri Lanka'da ben bu seyahatimde epey Türk'le karşılaştım açıkçası. Evet. Burası... Thank you. Yani o tırmanış yapıp yapamayacağınıza karar vererek gelin bence buraya. Bakın öyle tırmanış alanları bulunuyor iple. Yani buraya gelecekseniz tavsiyem ayakkabıyla gelmeniz. Burada da böyle bir yer var. Herhangi bir erişim olmadan böyle bir antik yapıyı nasıl inşa ettiklerini hala çözememişler. Bir poşet muzumuza çöktüler ya. Burada İran Türklerine denk geldik şimdi. Onlar da turla gelmişler, tur lideri. Merhaba. Nasıl Sri Lanka sizce? Like a paradise. Atlayacak gibi geliyor abi, anlamadım ki. Gezmek için çok güzel bir ülke bence. Uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Sen abi ne düşünüyorsun Sri Lanka'da? Abi çok güzel, çok beğendim. Sen neyi sevdin mesela Sri Lanka'da? Sen söyle. Ben neyi sevdim? İnsanları sevdim. Sigiriya'dan hepinize selamlar dostlarım. Bugün birazdan Sri Lanka'nın en turistik ve en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesine doğru yola çıkacağız. Burada Sigiriya Aslan Kayası bulunuyor. Onu izlemek için bir manzara noktası olan farklı bir kayaya doğru yöneleceğiz. Şu anda Sigiriya'da kaldığımız yerdeyiz. Hostel burası. 4 kişilik bir oda var. Böyle ormanın içinde. Harika bir alan. Etrafta böyle hayvanlar falan var. Her yerde görebiliyorsunuz. Maymun, sincap, tavus kuşu. Da yabani fillerin dolaştığı yerler, alanlar buralar. Tamamen doğal bir ortamın içerisindeyiz. Bu hostele günlük 3,5 dolar ödüyoruz. Bir gün kaldık. Yani bir gün kaldık. Şimdi dün ulaştık aslında biz buraya. Bugün de işte burayı ziyaret ettikten sonra ayrılmayı planlıyoruz. Fakat güzel, keyifli, vakit geçirilebilecek bir yer burası. Yani bu bölgelerde böyle uygun fiyatlı yerler bulunabiliyor. Ben biliyorsunuz düşük bütçeli olarak geziyorum. Hani 3,5 dolardan başlıyor hostel fiyatları. 7-8 dolara kadar çıkıyor diyebilirim. Bölgesine, yerine göre değişiyor fiyatlar. Size aynı zamanda bu videoda Sri Lanka'da şu an 9. günüm. Sri Lanka'da yaşadığım deneyimlerden, dikkat etmeniz gereken şeylerden, yapmanız gerekenlerden bu tür tavsiyelerde de bulunacağım. Video sonuna bırakıyorum onları. Bugün böyle güzel bir yolculuk, yürüyüş yapacağız. Ondan sonra güzel bir manzarayı izleyeceğiz. Sonrasında da bu tavsiyelerimle videoyu kapatırız dostlar. Aynı zamanda burada yanımda bulunan 2 tane daha farklı Türk arkadaşım var. Onlar da geziyorlar burada. Yani Sri Lanka'da ben bu seyahatimde epey Türk'le karşılaştım açıkçası. Burası bizde de bayağı popüler olmaya başladı anladığım kadarıyla. Çok fazla gezgin YouTuber vesaire de geliyor artık son zamanlarda buraya. Bununla beraber buraya gelen insan sayısı da bence hızla artacak önümüzdeki yıllarda. Onların da görüşlerine video sonunda yine yer vermek istiyorum. En azından siz benim gözümden izliyorsunuz. Fakat Sri Lanka'yı ziyaret eden farklı insanların görüşlerini de size sunarak en azından ülke hakkında daha iyi bir fikir sahibi olacağınızı düşünüyorum. Good morning. Kaldığımız hostelden yola çıktık. Kaldığımız yerden yaklaşık bir 6 kilometrelik bir yürüyüş var gideceğimiz yere. Burada tuk tuk falan da kiralayabiliyorsunuz. Gideceğiniz yere kadar sizi bırakıyor. Tekrar orada bekliyor, size bir süre veriyor. Dönüşte tekrar sizi alabiliyor. Hatta burada tuk tuk şey yapabiliyorsunuz bile. Yani kiralayıp kendiniz bile kullanabiliyorsunuz. Tuk tuk rental diye sitesi falan var. Belki bakmak isteyenleriniz olur. Benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Yürümeyi de seviyorum zaten. Güzel bir yürüyüş oluyor doğanın içinde. Tabii yoldan yürüyoruz ama en azından tamamen doğal bir alandayız. Hi bro, how are you?
Bakın yarasa ölmüş kocaman, görüyor musunuz? Elektrik çarpmış diye tahmin ediyoruz. Kocaman kanatları var ya. Ben hiç böyle yarasa görmedim hayatımda. Bu işte koronavirüs çıkan yarasalar değil mi bunlar? Zaten ya, ülke öyle bir büyük ve her yer doğal ki, hayvanat bahçesi gibi. Burada safari turları falan da yapılıyor. Böyle hani gidip yabani hayvanları falan ziyaret edebileceğiniz ulusal parklar bulunuyor. Ama yolda yürürken bile bir sürü şey görebiliyorsunuz. Bak burada da ölmüş de burada kemikleri kalmış bunun sadece. Ama burada hayvanlar telef olmuyor. Diğerleri yiyor hep ya. Kargalar, margalar. Yolda yürürken bile bir sürü farklı çeşit kuş görüyoruz. Renkli renkli. Güzel, keyifli yani burada yürüyüş yapmakta. Bakın şurada şöyle yolun kenarında bir tane meyve gördük de. Evin sahibi kız. Come to see. Davet ettiler ya bizi. Yolun kenarından gördük. Ney bu falan derken verdiler bize. Burada daha fazla varmış. Baksanıza. Elma gibi de, elma da değil, böyle içi şöyle işte. Yumuşak bir meyve yani. Çekirdeği var. Bro, in English is the governor's plum. Governor's plum. Erik. Erik çeşidi o zaman bu. Aynen. Erik çeşidi. Eriğe de benziyor aslında, tadı da erik gibi de değil. Help yourself from the tree, man. Very good. Neresi güzel abi ya? Değil mi? Thank you. Şunlarla bir resim çek ya. Ne abi ya? Come, take a photo. Come, G. Vallahi bayağı verdi, böyle erikten verdi şu topladıkları. İyi insanlar, bakın Sri Lanka'da insanlar gerçekten iyi. Böyle bir şeyler ikram etmeyi falan seviyorlar, muhabbet etmeyi de seviyorlar. Bazı şeyler de var hani anlatmak istediğim, onları video sonuna saklıyorum. Şimdi denk gelmişken söyleyeyim dedim. Böyle trende falan giderken, otobüste giderken bir şeyler veriyorlar ve kek yapmışlar mesela, size de veriyorlar, ne bileyim. Bize yakın o bakımdan. Böyle yemeğe falan davet etmeyi seviyorlar, güzel insanlar. Utanıyorlar. Bakın şurada maymun var. Görüyor musunuz? Bakıyor doğru. Ne yapıyorsun? Kam. Tam şurada bakın. Ya burada zaten her yerde maymunu görebiliyorsunuz. What is the shoes? Birisi ayakkabılarını bırakmış burada. Ah, there is small monkey. Bakın burada da yavrusu var. Oh. They are playing. Bilmiyorum ki, anlamadım. Big one. Aynen, bakın şurada büyüğü var, burada yavruları var, burada da var yavrusu. Ot yiyorlar. Bayağı var ya içeride. Ya burada zaten sokaklarda, evlerin çevresinde her yerde maymun görebiliyorsunuz. Maymun burada gibi, kedi köpek gibi yani. Bizdeki. Bakın şu karşıdaki kayaya tırmanacağız. Tırmanacağımız kaya burası. Önünde hemen yine bir Budist tapınağı bulunuyor. Şimdi artık doğru ilerliyoruz. Giriş noktasına doğru. Şimdi bu kayaya çıkmak için burada bir giriş ofisi bulunuyor. Buradan şimdi giriş biletlerimizi aldık. 1000 rupi verdik. 3 dolar yapıyor o da. Şimdi yukarıda hem tapınak varmış hem de işte kayaya tırmanacağız. Buraya tapınaklara girmeden önce işte bazı giyim kuralları var. Kadınlar için dizleri falan da örtmek gerekiyor. Ama girişte onu ücretsiz bir şekilde veriyorlar. Dönüşte tekrar teslim ediyorsunuz. Hi. Burada Buda heykeli var. Tapınaklara girerken ayakkabı çıkıyor.
önceki videolarda zaten ziyaret etmiştik tapınakları. O yüzden burada detaylı bir şey söylemek istemiyorum. Merak edenler o videolara da bakabilir. Yani burada işte Hinduizm, Budizm tapınakları çok fazla sayıda var. Ziyaret edin yani mutlaka buralara gelmişken. Zaten bir yerden sonra artık şey gibi oluyor. Bizde hani cami, mescit gibi gelmeye başlıyor. O yüzden hani çok detaylı gezmiyorum ben. Önceden zaten gezdim. Burada 2 tane ana kaya bulunuyor. Bir tanesi Aslan Kayası. Orası ana bölge. Oranın girişi 35 dolar arkadaşlar. Orayı ziyaret etmek istiyorsanız burası o kayayı karşıdan gören farklı bir kaya. Bazı insanlar o kayaya gidiyor. Ziyaret ediyorlar arkeolojik alanına. Orayı görmek istiyorlar. 35 dolar verip. Kimisi de sadece manzarayı seyretmek için bu kayaya geliyor. Ucuz olduğu için kimisi bütçe ayırmak istemiyor bizim gibi. Buranın girişi de 3 dolar dediğim gibi. Gelip buradan izleyebiliyorsunuz. Diğerini ziyaret etmek istiyorsanız o paraları gözden çıkarmanız gerekiyor tabii ki. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise şimdi burada bir tırmanış içeriyor. 120 metrelik bir tırmanış var. Diğerinde de var yine bir tırmanış. Çünkü diğer kaya Aslan Kayası. Onların bilgisini zaten çıkınca vereceğim gördüğümüzde. Bu kayada bazı yerlerde işte şey var. Tırmanış yerleri var diye biliyorum. Şimdi zaten oraları geçerken göstereceğim. Yani o tırmanış yapıp yapamayacağınıza karar vererek gelin bence buraya. Buraya gelirsiniz. Ya ben oraya çıkamam derseniz buraya gelmeyin bence. Diğer tarafa da belki bütçeniz yetmiyordur. Artık farklı bir yerden. Biz mesela dün buraya geldiğimizde çevrede bir tane göl var. Bu her iki kayayı göl manzarasının arkasında görüyorsunuz. Onun videosunu koyacağım. Şimdi dün gitmiştik biz oraya. Bizim hostel sahibi götürdü bizi. Güzel bir manzara noktası. Bence orayı da ziyaret edebilirsiniz. Eğer böyle hiçbirini yapamam ben diyorsanız gidin orada oturun. Çok güzel bir göl manzarası var doğanın içinde. Kayaları güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Böyle devasa kayaların içerisinden geçerek yürüyüş yapıyorsunuz. Orman da çok sık burada. Neredeyse ışık girmiyor içeriye. Videonun karanlığından belki fark etmişsinizdir. Öyle merdiven basamaklardan tırmanarak ilerliyorsunuz. Şu kısım hani çok zor değil. Tek zorluk sadece basamakların arasındaki yükseklik biraz fazla. Ama çok yorucu olduğunu söyleyemem. Bakın insanlar da tırmanıyor. Gençler de var. Her yaştan insanı görebiliyorsunuz. Hayır. Burayı arkadaşlar bazıları gün doğumu ve gün batımı saatlerinde ziyaret ediyor. Güzel bir görüntü izlemek için. Fakat şu anda gördüğünüz gibi hava bulutlu ve sisli. Yani çok bir şey görmek mümkün değil. O yüzden böyle bir aktiviteye gelecekseniz hava durumu şartlarını kontrol etmenizde fayda var. Çünkü doğada bir etkinlik yapıyorsunuz. Mesela birkaç saat sonra yağmur gözüküyor. Maymun varmış lan yanımızda. Görmedim bunu. Bakın burada da bir Buda heykeli bulunuyor. Burada da var maymunlarımız. Ne yapıyorsun lan? Şişt. Ne yapıyorsun? Şaşırmasın oğlum, nereye bakıyorsun sen? Bunlar bir şeyler kapıp kaçabiliyor o yüzden çok yaklaşmamak lazım. İyi terletti ya, hava tropikal iklimdeyiz, bayağı nemli. O yüzden yükselirken çok terledik. Şu maymun water mı olmuş? Bir şeyler var ya bunun şeyinde, boğazında baksanıza şişmiş. Da yavrusuyla takılıyor bakın. Hadi. Bakın böyle tırmanış alanları bulunuyor iple. Yani bunları yapabilecekseniz gelin buralara. Çok etkili değil görünen ip sayesinde tık çıkabiliyorsunuz. İpi tutunuyorsunuz, ağırlığınızı verip
çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Şurada bağlı bakın. Bu kısımda biraz trafik var yani. Bu ipten dolayı falan. Yavaşlıyor insanlar haliyle. Ya buraya gelecekseniz tavsiyem ayakkabıyla gelmeniz. Terlikle yürüyecekseniz bile yanınızda bir ayakkabı taşıyın. Çünkü buralardan geçerken terlik sıkıntı çıkartabilir. O da aklınızda bulunsun. Çok zorlu değil. İniş çıkışlarla dolu bir yer. Wait, you cannot fit. Bakın. Bakın böyle tırmanış alanları bulunuyor. Buralarda gidebilirsiniz. Yoksa trafik beklemeniz gerekiyor. Burada da böyle bir yer var. Buralardan tırmanabilecekseniz gelin işte. This part, right? Yeah. Put the legs here. Which leg? To this. Left on. Left leg there? Small. Okay. Ne oluyor lan yukarıda? Bakın buradan çıkıyorsunuz. Şöyle kayayı takip ederek şurada ufak bir tırmanış içeriyor sadece. Sonra manzara noktasına ulaşıyorsunuz. Karşımızda Aslan Kayası. Meşhur manzara noktası burası yani. Size şöyle bir panoramayı göstereyim arkadaşlar. Bakın burada da maymunlar var. Ben sağ kısma geldim. Devasa bir kaya burası. İnsanlar yukarıda oturuyor. Aslan Kayası tam karşımızda. Onun üzerinde bir işte antik kalıntılar falan var. Ziyaret etmek isteyenler işte o yüksek parayı ödeyip orayı ziyaret edebiliyorlar. Şimdi Aslan Kayası hakkında bir ufak bilgi vereyim size. Yaklaşık işte burası karşımızdaki kaya 200 metre yüksekliğinde. Buradan biraz daha yüksek sanırım. Kaya kütlesinin üzerine inşa edilmiş antik bir kalıntı yani karşıdaki yer. Yine burası UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Milattan sonra 5. yüzyılda Kral Kasyapa tarafından inşa edilen bir kaya burası. Fakat bunun bir hikayesi bulunuyor yani. Kral Kasyapa babasını öldürerek tahta geçiyor ve üvey kardeşinin intikamından korktuğu için Sigiria'yı bir kale ve saray olarak inşa ettiriyor arkadaşlar. Yani işte başa geldikten sonra yaşadığı korku insanı böyle bir kayanın üzerine yaşamaya itiyor düşünün. Kral olsanız da yani korkularınız olabiliyor. Ya burası hem güvenlik amaçlı hem de işte lüks yaşam merkezi olarak zamanında inşa edilmiş bir yer. Buranın öne çıkan özellikleri sadece tarihsel olarak değil, mimari olarak ve mühendislik olarak da gerçekten eşsiz bir yapı. Hala buranın nasıl yapıldığına dair çeşitli rivayetler var ve tam olarak çözülmüş değil. Çünkü devasa bir kaya yapısı üzerine herhangi bir erişim olmadan böyle bir antik yapıyı nasıl inşa ettiklerini hala çözememişler. Kralın düşüşünden sonra ise burası Budist rahipler tarafından bir manastır haline getiriliyor. İşte az önce de geçtiğimiz manastırı görmüştünüz zaten. Yani burası aslında bir manastır merkezi olarak, inziva merkezi olarak da zamanında kullanılmış. Böyle hani buraya gelmişken bu bilgileri de vermek istedim. Ziyaret amaçları bunlar. Bakın burada maymunlarımız var. Batarya değilmiş. Bak bit ayıklıyor. Görüyor musunuz? Günlük bakımını yapıyor bunlar. Kulaklara baksana ya, şunun simsiyah kulaklara. Ne yapıyorsun lan? Şşt. Az önce benim cipsi aldılar gitti, bak orada yiyor, görüyor musun? Keyifçi ya bu. Japon kızların da abur cuburlarını aldılar gittiler orada yiyorlar. Bir poşet aldılar vallahi. Bunlar burada aç kalmaz ya. Bir poşet muzumuza çöktüler ya. Vallahi çıkardık poşeti, direkt saldırdılar ama verdik biz de yani mecbur. Yapacak bir şey yok. Hemen koşuyorlar vallahi, burada hiçbir şey yiyip içmeyeceksiniz. Muzo hepsi geldi ya, öyle böyle değil. Burada İran Türklerine denk geldik şimdi. Onlar da turla gelmişler, tur lideri. Merhaba. Merhaba. Bayağı varız burada ya, kalabalığız. Burası Sigiriya.
Nasıl Sri Lanka sizce? Like a paradise. Çok Okey. güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. İlk gelişiniz mi sizin? Evet. Benim yok. Ben Siz liderim. çok gelmişsinizdir. Benim çok geldim. Ama bunlar ilk gelişim. Gelmek isteyenlere neler önerirsiniz peki? Çok zor bir. Ne diyeyim? Tavsiye ederiz. Tabii ki tavsiye ederiz. Edersiniz değil mi? Evet evet. Zor soru sordum. Burası çok güzel. Burası çok güzel evet. Everyone speak Turkish. Evet. İran da güzel. Tabii ki biz size hep davet ediyoruz İran. Geleceğiz gel. Bu sene geleceğim inşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Biz sizi bekliyoruz. Tamam. Kontakta kalacağız zaten. Tabii ki, Oradan şey tabii yaparız, ki. haberleşiriz. O zaman güle güle. Güle güle. Hoşça kal. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik burada. Dönüş yoluna geçiyoruz artık. Güzel oldu ya. Ahmet abi telefonunu vereceksin mi? Bakın insanlar iniyor buradan. Buradan inerken dikkatli olun. Şuradan biraz daha kolayca inebiliyorsunuz. Burası biraz daha dik bir iniş. Dikkat et. Böyle değil lan. Geri yaslanacak. Hah. Yine abi. Ne oluyorsunuz oğlum? Korkutmayın beni. Atlayacak gibi geliyor ha bu, anlamadım ki. Gel uğraşma adamla. Gel lan buraya dedi, sesinden çek. Yeah, I like the hairstyle they have. Az yaklaşma Bahadır abi. Evet. Geziyi bitirmeden önce videonun başında söylediğim dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeyim biraz şöyle yolda yürürken. Şimdi dün mesela biz burada şeye gittik, yemek yemeye gittik. Turistik yerlerde şeye rastlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte tuktuklarda olsun, restoranlarda olsun veya dükkanlarda olsun. Hani fazla fiyat söyleme olayı buralarda da var, fakat şunu özellikle belirteyim. Ben ilk önce Sri Lanka'nın kuzey tarafını gezdim. Buraya kadar hiç böyle bir şeye denk gelmedim açıkçası. Genelde hep aynı parayı söylüyorlar. Zaten anlıyorsunuz az çok artık, yani fiyatlara hakim oluyorsunuz çevreyi gezdikten sonra. Dün mesela bir restorana gittik biz. Restorana girmeden işte baktık fiyatlara. Sonra oturduk, sipariş vermek için tekrar bakacaktık. Farklı menü verdi bu sefer. Girişte baktığımız fiyatlarla verilen menüdeki fiyatlar arasında bayağı fark vardı. Neredeyse 2 katı yani, düşünün. Dedik yani fiyatlar böyle değildi. Sonra gitti öteki menüyü getirdi. Yani böyle şeyler olabiliyor, o yüzden dikkat edin böyle şeyler, onu belirteyim. Onun dışında buradaki insanlar genel olarak iyi. Böyle bir şey ikram eden insanlar da oluyor. Her yerde iyi kötü insan var. Hani genel olarak bir kimseye şey yapmayayım. Sadece böyle durumlar olabiliyor her yerde olduğu gibi. Ona dikkat edebilirsiniz. Şimdi ben buraya geleli aşağı yukarı 9 gün oldu. Artık farklı yerleri de gördüğüm için, insanlarla tanıştım, farklı yerleri gördüm falan. Yani az çok Sri Lanka hakkında bir fikrim oluştu. Gezmek için çok güzel bir ülke bence. Uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Hostelde kalma fiyatlarına videonun başında söylediğim gibi 3,5 dolardan başlıyor. 7-8 dolara kadar çıkıyor fiyatlar. Konuma göre değişebiliyor bunlar. İşte Colombo gibi büyük şehirlerde 6-7 dolara en ucuza bulabiliyorsunuz. Böyle yerlere geldiğinizde 3,5 dolara da 4 dolara da bulabiliyorsunuz. Yani düşük bütçeli gezmek isteyenler için de iyi bir ülke. Ulaşım gayet uygun fiyatlı. Eğer trenden 1. sınıf veya 2. sınıf oturmalı yer almazsanız ayakta yer kapmalı tarzında biletler var. Uzun yollara bile 2 doların aşağısında gidebiliyorsunuz, yani çok uygun fiyatlı. Onun dışında yine otobüslerle ulaşım da çok uygun fiyatlı oluyor. 100 kilometrelik bir yere 1 dolardan bir tık fazla ödüyorsunuz. Burada bir de şöyle bir şey var. Yani yol 100 kilometre ama 3 saatte gidiyor yolu. Çünkü otobüs yavaş. Otoban yok burada. Hız yapamıyor. Onun dışında çok fazla ara durakta duruyor. Yani böyle sıkıntılar olduğu için hani plan yaparken, gezi planı yaparken bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğer türlü planınıza çok sadık kalamayabilirsiniz. Hani kilometre hesabı yaparak ben burada yol yapacağım derseniz eğer, onlar biraz aşıyor. Anca onu şeyde yapabilirsiniz belki. Kendiniz araç kiralarsanız o şekilde olabilir. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında videolarda bana genelde videoları izlerken burayı ziyaret etmek isteyen insanlar genelde şöyle sorular yöneltiyorlar. İşte ben oraya gelsem kaç para harcarım diye. Ben her videoda kaldığım yere, yediğim yemeği paylaşmaya çalışıyorum ki insanlar en azından bu yerle, gezdiğim yerle alakalı bir fiyat bilgisi olsun.
Bunları söylemeye çalışıyorum. Bu bütçe olayı kişiye göre değişiyor. Ben düşük bütçeli gezen birisiyim. Benim gezdiğim fiyatlara siz gezmeyebilirsiniz. Daha ucuz yere de bulabilirsiniz belki. Daha pahalısını da yapabilirsiniz. Bunun planlamasını siz kendiniz yapabilirsiniz ancak. Yani bana fiyat sormanızın çok bir anlamı yok açıkçası arkadaşlar. Bu çok kişisel bir durum. Benim videolarımı izleyenler kaldığım yerleri gösterdiğimde ben burada kalırım derse benim verdiğim paraya kalabilir. Öyle düşünün. Yok ben burada kalmam başka bir yer istiyorum derseniz Booking üzerinden, Agoda üzerinden yerlere bakarak yani fiyatları zaten kendiniz görebiliyorsunuz. O şekilde planlamanızı yapabilirsiniz. Ulaşım fiyatlarını söyledim zaten. Ben işte Colombo'dan en kuzey noktaya gittim. Yaklaşık 8 saatlik tren yolculuğunda 1. sınıf oturmalı bir tren yolculuğu için 10 dolar para ödedim. Yani en fazla herhalde burada yolculukta ödeyebileceğiniz para 10 dolar 15 dolar olur diye tahmin ediyorum. Bu tren biletlerini alabileceğiniz web siteleri bulunuyor. Bu web sitelerinden 1. sınıf veya 2. sınıf oturmalı biletleri ya da 2. sınıf, 3. sınıf oturma olmayan işte tren ulaştığında yer kapmalı artık yer varsa oturabileceğiniz yerlerin biletlerini alabilirsiniz. Videonun açıklamasına bu web sitelerinin linklerini bırakacağım arkadaşlar. Dilerseniz eğer oradan online rezervasyon yapıp veya online bilet alıp yolculukta yapabiliyorsunuz. Kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Bu 1. sınıf, 2. sınıf ödemelerde kredi kartından %5 bir komisyon oluyor ekstra. Diğerlerinde görmedim ben öyle bir şey. Bazı yerlerde, restoranlarda veya hostellerde kredi kartıyla ödeme yapmak isterseniz %3 civarı, %5 civarı bir komisyon ödemeniz gerekebiliyor. Hani para değiştirseniz de yani aşağı yukarı kaybınız aşağı yukarı o kadar oluyor zaten. O yüzden kredi kartı da kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi her yerde geçerli değil. Alışveriş yapmak için kullanabileceğiniz büyük marketler var. Bir tanesi Cargill, diğeri de Keals diye bir şeydi galiba. 2 tane böyle zincir büyük market var birçok yerde görebileceğiniz. İşte bir tanesi böyle turuncu tarzında, diğeri de yeşil tarzında bir market. Yani gittiğiniz yerlerde bu marketleri arayarak fiyatlar işte uygun fiyatlı diyebilirim. Ama kaldığınız yerlerde, hostellerde genelde mutfak olmuyor burada. Yemekler de açıkçası dışarıda yemek çok pahalı değil. İşte 1,5 dolardan 2 dolara artık ucu bucağı yok yani bu işin. Gittiğiniz yere göre değişir. 1,5 dolardan falan başlıyor yiyeceğiniz yemekler. Yukarıya doğru gidiyor. Yani aşağı yukarı Sri Lanka'da günlük düşük bütçeli bir gezginseniz 10 dolara kalacak yerinizi, dışarıda yemeğinizi halledebiliyorsunuz. Ulaşımınızı bazen işte. Yer değiştirmezseniz tabii bu fiyat biraz daha düşebilir. Böyle yerleri ziyaret ederseniz biraz daha yükselebilir. Bugün 3 dolarlık bir yere gittik mesela. Anladınız mı? Bu şekilde fiyat bütçe dengesini tutturabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bunlar. Varsa böyle kafanıza takılan sorular bunları yazarsanız en kısa zamanda yanıt vermeye çalışırım. Ben gezerken genelde çok fazla yorumlara bakamıyorum açıkçası. Bazı insanlar şey diyor işte yorumlara niye cevap vermiyorsun falan diyorlar da gezerken çok fazla vaktim olmuyor. Bazen internet erişimim olmuyor, bazen de benim vaktim olmuyor açıkçası. Ama yorumları gördüğümde ve müsait olduğumda hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Özellikle soru içeren yorumlara daha hızlı yanıt vermeye çalışıyorum. Bu da aklınızda bulunsun veya Instagram üzerinden mesaj göndererek soru sorabilirsiniz. Yani Instagram'dan mesaj gönderirken de arkadaşlar selam nasılsın, merhaba falan diye direkt hani yazarak onu da yazın tabii başında ama yani sorunuzu da yazın ki hani böyle bir şey ortamı oluşmasın, sohbet olacakmış gibi olmasın. Ben çünkü dediğim gibi her zaman müsait olmuyorum. Benim müsait olduğumda belki siz müsait olmayacaksınız. Siz sorularınızı yazın. Ben de müsait olduğumda o sorularınızı cevaplayayım. Yani direkt sorularınızı sorun yani. Onu söylemek istiyorum. Böyle benim söylemek istediklerim. Sri Lanka bence yani şu ana kadar benim ziyaret ettiğim ülkeler arasında gerçekten keyif aldığım ve sevdiğim ülkelerden bir tanesi oldu. Buraya tekrar gelirim ben. Tatil yapmak için de gelirim. Kafa dinlemek için de gelirim. Gezmediğim yerlerini tekrar ziyaret etmek için de gelirim. Gayet güzel, keyifli bir ülke bence. Yani uygun fiyatlarda da gezebileceğiniz iyi ülkelerden bir tanesi. Şimdi bizim diğer Türk arkadaşlarla size bir tanıştırayım. Bir de onların fikrini alalım. Onlar ne düşünüyor burası hakkında? Bir de onların gözünden görün yani. Ahmet abiyle tanıştık biz. Trincomale'de seyahat ederken tanıştık orada. Kendisi işte şey tarafında yaşıyor. British tarafında yaşıyor fakat seyahate gelmiş. İşte burada çok fazla Türk'le karşılaştım fakat hani farklı bir Türk gözünden Sri Lanka'yı bir de ondan dinlemenizi öneririm. Sen abi ne düşünüyorsun Sri Lanka hakkında? Abi çok güzel, çok beğendim ve tekrar gelmeyi düşünüyorum ve tekrar geldiğimde uzun bir zaman burada kalmayı düşünüyorum. Çok harika insanları var. Doğası çok güzel. Burada mutsuzluğu bulamazsınız. Değil mi? Evet. Havasında sanki bir enerji var burada. Aynen. Mutsuzluğu burada yaşayamazsınız. Bence herkesin burayı gelip görmesi lazım yani.
Bir de ucuz gezebiliyorsunuz değil mi? Aynen. Çok ucuz. Otobüsleri kullanırsınız, çok ucuz. Yemekleri çok güzel. Yemekleri ucuz. Yani başka da bir şey yok yani. Herkese tavsiyem yani. Kesinlikle Sri Lanka'yı görmeleri lazım. Sen ne düşünüyorsun Oğuz kardeşim? Ben de Ahmet abiye tırıyorum. Katılıyorsun. Sen neyi sevdin mesela Sri Lanka'da? Sen söyle. Ben neyi sevdim? İnsanları sevdim. İnsanlarını sevdin. İnsanların böyle gülüşünü. Ne İyi. bileyim yani insanlar çok yani böyle şey yani sıcakkanlı yani böyle çok böyle şeye yakın yani cana yakın insanlar. Cana yakın değil mi? Aynen, Yani insanların çok şey yapıyor. selam veriyorsunuz mesela insanlara, hemen şey yapıyorlar. Onlar da selam veriyor veya biz işte Çok canım adamların yani, çok. bahçesinin önünden geçerken meyve veriyor mesela. Aynen, hemen içeriye davet diyorlar. Gel diyor, bir çay kahvemizi iç diyor. Bunu yani kendi ülkemizde yaşayamıyoruz. Yani bazı kısımlarda yaşıyoruz ya işte her Bazı yerde artık yerlerde, o kalmadı. Özellikle şey. Ya burada da şimdi biz güney kısma gitmedik açıkçası. Güney kısmında nasıl şeyler karşılaşacağım ben de bilmiyorum ama Oranın da bu insanları iyi. iyi mi? O iyi. Göreceğiz bakalım gidince orayı da. Oranın da insanları iyi abi. Şimdilik görüşler böyle yani. Onların da görüşlerini almak istedim. Farklı bir gözden. Genelde insanlar seviyor yani. Bizim gezdiğimiz, gördüğümüz, tanıştığımız yol üzerinde sohbet ettiğimiz insanlar da gayet buradan keyif alıyorlar. Ucuz bir ülke abi. Yani Hello G. ilerleyen zamanlarda ekonomi biraz daha kötü olmadan bence gelip bu ülkeyi görsünler derim. Ya bizim ekonomiyle yine gezilebilecek ülkelerden Aynen. bir tanesi. Aynen. Oo, çok güzel gezersin burada. Ha. Aynen. Yani çok ucuz değil ama bize göre yani güzel gezilebilecek yerlerden bence. Yemek olsun, kalma olsun, ulaşım olsun veya gezilecek yerler olsun. Herkese tavsiye ederim. Aynen. Bizden bu kadarlık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Bir sonraki videoda artık nereye gideriz bilmiyorum. Yolda beraber göreceğiz. Buraya kadar izleyenler, eğer buraya kadar izlediyseniz Sigiri'ye yazarsanız sevinirim yorumlara. Ben de kimler buraya kadar seyretti anlamış olurum. Hepinize Sri Lanka'dan selam gönderiyoruz. Selamlar.